Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Starbucks kurabiyesi yaptım. Biliyorsunuz her şeyin glutensizini yapıyorum. Bu kurabiyenin de glutensizini denedim. Hem de şekersizini yaptım. Gerçekten birebir oldu. Aynısı oldu. Hem de malzemesinden de hiç kaçınmadan bol bol üzüm ve ceviz ilave ettim. Gerçekten harika bir kurabiye oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hep birlikte bu leziz kurabiyenin tarifine geçelim. Yoğurma kabımıza öncelikle bir yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Ardından bir yemek kaşığından daha az böyle tereyağı, aynı şekilde de bir yemek kaşığından daha az böyle doldurmadan, tam dolu dolu yapmadan margarin ilave ediyorum. İsterseniz ikisinde margarin ya da isterseniz ikisinde tereyağı koyabilirsiniz. İkisi de oda sıcaklığında olsun. Ve bunları yumurtamla bir güzel yoğuruyorum. Biliyorsunuz kurabiyenin içinde böyle top top yağların gelmesi için iyice yoğurdum. Daha sonra ise 2 yemek kaşığı bal ilave ettim. Şeker katmadım. İsterseniz balınız yoksa bunun yerine de yarım çay bardağı pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Ya da ne pudra şekeri ne de bal da ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen şekersiz de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde kıvamı ve tadı çok güzel oluyor. Çünkü içerisine zaten üzümleri koyacağız tatlandırması için. 2 yemek kaşığı da su ilave ediyorum. İçme suyuna 2 yemek kaşığı da su ilave ediyorum. Tatlı kaşığının ucuyla vanilya ilave ettim. Aynı şekilde de kabartma tozumu ilave ediyorum. Tam ölçü isterseniz de bunlar çay kaşığına tekabül ediyor. Yani bir çay kaşığı vanilya, bir çay kaşığı da kabartma tozumu ilave ettim. Ardından hepsini karıştırıyorum. Artık unumu ilave edeceğim. 1 su bardağı dolu dolusu halk ekmek GNK sarı kutu unundan kullandım. Unumu da ilave ettikten sonra bir çay kaşığı da tarçınımı ilave ediyorum. Ve ardından artık kuru yemişlerime geçeceğim. Evinizde ne varsa, ne isterseniz onlardan ilave edebilirsiniz. Ben üzüm kullandım. Kuru üzüm kullandım. 2 çeşit. Ve bundan 3 tatlı kaşığı dolu dolusu ilave ettim. Siz ne kadar arzu ederseniz o kadar ilave edebilirsiniz. Ben bolca kullandım. Aynı şekilde 2 tatlı kaşığı da damla çikolata ilave ettim. 3 tatlı kaşığı dolu dolusu da cevizimi ilave ettim. İsterseniz fındık da ilave edebilirsiniz. Fıstık, badem, evinizde ne varsa ve ne seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Hepsini ilave ettikten sonra yine bunları aynı şekilde karıştırdım. Ve artık elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Yoğurdukça çünkü kıvam alacaktır. Şu anda bakıyorum, yoğuruyorum elimle ama şu anda hala böyle biraz daha un istiyor. Yine ölçüyle göstermek için 1 su bardağı dolu dolusu yine glutensiz unumu doldurdum ve 1 su bardağın gördüğünüz gibi yarısını kullandım. Yani toplamda 1,5 su bardağı glutensiz unla kurabiye yapmış oldum. Aynı şekilde elimle yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğurmam gerekiyor. Biliyorsunuz bunu her videomda da söylüyorum. Yine tekrar ediyorum. Glutensiz unla yaptığımız hamurlarda çok yoğurmamız gerekiyor. Elimizi hamurdan çekmeden şeklini verene kadar yoğurmaya devam edeceğiz ki iyice birbirine geçsin ve daha güzel olacak. O kıvamını, lezzetini daha güzel alacaktır. İyice elimle yoğurup artık böyle şeklini vermeye çalışacağım. Ve içinde bol malzeme olduğu için biliyorsunuz üzümü, cevizi, damla çikolata çokça olduğu için böyle çok dümdüz bir hamur olmayacaktır tabii ki de. Bunu yapın, çok kolay bir kurabiye oldu. Gördüğünüz gibi 5 dakikada yapıp bunu daha sonra ise dolaba koyacağız. 5 dakikada yoğurup dolaba atabileceğiniz bir kurabiye. Sonra misafirlerinizi gelmeye yakın çıkarıp kesip hemen fırına atıp ve pişirebileceğimiz bir kurabiye oldu. Tadı da çok güzel. Ben bunu misafirlerime ikram ettim. Herkes çok beğendi. Hiç anlamadılar bile glutensiz un olduğunu. Şimdi hamurum artık oldu. Rulo şeklini verdim ve yağlı kağıda sarıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Buzdolabında dinlendirmemizin nedeni ise kurabiyeleri ne kadar dinlendirirsek ve buzdolabında soğuk bir yerde muhafaza edersek kıvamı daha güzel oluyor. Daha kıyır kıyır oluyorlar. Ve bu şekilde sardıktan sonra her tarafını buzdolabında dinlendireceğiz.
Ve artık gördüğünüz gibi bakın sert kıvamda oldu. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra çıkardım kurabiyelerimi. Bunları böyle bir bıçak yardımıyla 2 santimlik ya da 1 santimlik şekillerde yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Evet, kesmesi biraz zor oluyor çünkü içinde üzümler, ceviz var biliyorsunuz. Bunlar keserken tabi biraz engel oluyorlar ama böyle yavaş yavaş onları şeklini bozmadan kesmeye de çalışıyorum. Malzemesi bol olduğu için kesim biraz zor oluyor. Ve bunları aynı bu şekilde kestikten sonra fırın tepsime koyuyorum. Altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsime koyup 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve kurabiyelerim harika oldular. Nefis görünüyorlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.